Herkese merhabalar. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor ve hayatımızda önemli bir sabitlenme süreci başlıyor efendim. Güneş biliyorsunuz bulunduğu alanı aydınlatır ve olabildiğince görünür kılar. Boğanın temsil ettiği bu kalıcılık, güven ve somut değerlerde haliyle ön plana çıkar. Şimdi bu geçişle birlikte odak noktamız geçici heveslerden ziyade daha uzun vadeli ve hatta kök olan değerlere kaymaya başlayacak. Evet, bu süreç Koç burcunun hızlı ve sabırsız o başlatma enerjisinden çıkıyor. Boğanın hani o inşa etme, büyütme sürecine geçişi vardır ya, işte aynen bu geçişi yaşayacağız. Artık mesele böyle sadece yeni bir adım atmak değil, o atılan adımın ne kadar sağlam olduğunu görmemizi sağlayacak. Bu arada çok küçük bir teşekkürüm var, çok özür diliyorum. Özlem Hanım kanalımızın ilk yıldız destekçisi oldu. Kendisine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Evet, şu an kritik bir eşikteyiz, bunu söylemem lazım. Boğa biliyorsunuz sabit bir burçtur ve bu dönemde hayatımızda aktif olan konular ne yapar? Kök salma eğilimi gösterir. Yani neyi besliyor veya neye emek veriyorsak o daha görünür, daha güçlü ve hatta daha kalıcı hale gelir. Ancak şimdi burada dikkat edilmesi gereken tabii ki önemli bir nokta var. Biliyorsunuz boğa enerjisi böyle değişime karşı çok dirençlidir. Bu da yanlış giden bir düzende böyle ısrar etme ya da yön değiştirmeyi zorlaştırmaya neden olabilir. Bakın, bir taraf iyi, bir taraf kötü değil mi? Şimdi bu yüzden esneklik göstermek bu dönemde sanıyorum her zamankinden çok daha bilinçli bir çaba isteyecek. Haliyle tabii ki zor bir süreç, anladığınız üzere. Yaklaşık bir ay sürecek bu süreç. Evet, yanlış duymadınız. Yaklaşık bir ay sürecek bu süreçte. Hayatınızda hangi alan aktifse orası bakın olabildiğince güçlenir, güç kazanır ve etkilerini de daha uzun vadeye taşır. Yani bu dönemde atılan adımlar, alınan kararlar sizi uzun vadede ya rahat ettirecek ya da maalesef biraz sıkıntı yaratacak. Peki bu sabitlenme sizin hayatınızın tam olarak neresinde çalışacak, değil mi? En önemli soru bu, bunu merak ediyorsunuz. Siz hangi alanda güçlendirirken hangi alanda daha fazla sorumluluk sınavıyla karşı karşıya bırakacak, değil mi? Bak, bunlar çok önemli sorular. Ve tabii ki kimler bu süreçten güven tazeleyerek çıkacak, kimler kendi kurduğu o düzenin içerisinde maalesef sıkışıp kalacak. Şimdi Güneş burcuna geçtiğinde gökyüzünün o değişen ritmini ve bu enerjinin tabii ki hayatımıza yansımalarını adım adım inceleyeceğiz, değil mi? Onun için bu program var. Ardından da tabii ki yine en önemli kısım, ben de çok keyif alıyorum, 12 burç üzerindeki yansımalarını tek tek ele alacağım. Sakın buraları atlamayın, olur mu? Buralar çünkü çok önemli detaylar var. Şimdi buraları böyle çok hızlı geçmeyin. Aman benim burcum ve yükselenim ne diyor diye atlatmayın. Ya, yaptığınız için söylemiyorum ama gerçekten bu hafta çok önemli. Buraları detaylıca izleyin ki size zaten yol haritası olsun. O arada da burcunuzu, yükseleninizi ve biliyorsanız tabii ki ay burcunuzu da izleyebilirsiniz. Şimdi Güneş Boğa'ya geçince ne oluyor Gökçe Hanım? Hadi bize bir anlatın. Tamam, hemen anlatıyorum. Güneş Boğa burcuna geçtiğinde gökyüzü Koç'un o atak ve hani sabırsız önce enerjisinden bizi ne yapar? Çıkarır. Ve Boğa'nın o sabit, kararlı ve o yapı kuran doğasına böyle bize geçiş yaptırır. Güneş bulunduğu burçta o alanı elbette ki aydınlatır ve haliyle güçlendirir. Boğa ne yapar? O kalıcılığı, güveni ve somut gerçekliği temsil eder. Hani az önce de belirttim ya, kök salmadır. Bu yüzden bu süreçle birlikte hayatın böyle merkezine daha net bir kararlılık yerleşir. Yani bu süreçte alacağın o belirsiz kararların netleşebileceğini daha net göreceksin. Bu bir yavaşlama değil ama, tamam mı? Yani hayatının hızını aslında kontrol altına aldığını ve kurulan yapılarında gerçekten, ama gerçekten söylüyorum, sağlamlaştırıldığı bir süreç olduğunu zaten birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Artık rüzgarın böyle estiği yöne savrulma döneminin bittiğini söyleyeyim mi? Hadi geçmiş olsun hepimize, değil mi? Neyin içindeysen, bak buralar çok önemli, neyin içindeysen onunla devam etme dönemi başlıyor. Güneşin Boğa'daki ilerleyişi mevcut olan büyütme ve güçlendirme eğilimini taşıdığını tabii ki burada şimdi bir kez daha vurgulamam lazım. Çünkü Boğa biliyorsunuz sabit toprak elementidir ve hareket etmekten çok, hep söylüyoruz, sahip olduğunu korumaya ve onu zaman içinde böyle büyütmeye çalışır. Biraz sabır aslında, değil mi? Zaman, sabır hepsi doğru orantıda ilerliyor. Bu yüzden yeni bir şey denemek yerine bence elinizdekini
büyütme ve koruma isteğinin ön plana çıkacağını bu süreçte unutmuyoruz. Unutursanız da ne yapıyorsunuz? Hemen bu videoyu açıyorsunuz. Gökçe Hanım zaten buralarda bize önemli bir şey söylemişti. Heh diyorsunuz. Kararsızlık azalır. Daha net ve aslında geri dönüşü zor adımlar atılır. Kararsızlığınız bitiyor. Az önce de belirttim. Belirsizlikler netleşecek. Kararsızlıklar azalacak. Daha net atacaksınız adımlarınızı. Belki de geri dönüşü zor adımlar da atılabilir ama bu sizi emin olun ileriki dönem için mutlu kılacak zaman. Tamam, bu çok önemli. Ama burada tabii ki yine önemli bir astrolojik gerçek var. Bunu da paylaşmam lazım. Şimdi boğa enerjisi bakın seçmez. Tamam, bu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Seçmez, tamamen büyütür. Yani sadece hani doğru kurdukların değil de görmezden geldiğin hatalar da bu süreçte maalesef kalıcı hale gelir. Çünkü bu enerji olanı değiştirmekten çok ne yapıyor? Yerleştiriyor, kökleştiriyor, sağlamlaştırıyor. Yani bu bağları, bak yine söylüyorum, bu bağları iyi kurduysan sağlamlaşırsın, güçlenirsin, köklerine yoluna devam edersin. Ama yanlış mı kurdun? Yanlış bir karar verdin ve hala o kararda diretiyorsan, devam ediyorsan işte ne yaparsın? Maalesef ve maalesef o yanlışın içinde kalıverirsin. Şimdi para konusu da tabii ki her zaman önemli ama bu süreçte bir tık daha önemli. Şimdi bu dönemde boğanın doğal yönetim alanı olduğu için daha da görünür hale gelecek. Hani o görmezden geldiğin küçük küçük harcamalar belki bilemiyorum. İşte bunlar daha böyle göz önüne gelebilecek duruma geliyor. Hızlı kazan, hızlı harca döngüsü yerini ne yapıyor biliyor musun? Daha somut ve kontrollü bir yaklaşıma bırakıyor. Aslında burada bizi, sizi, hepimizi koruyor değil mi? Çok da güzel. Çünkü bazen böyle para akışı vardır ya, aman ne olacak? Hep söylüyorum ya yorumlarda da. Aman ne olacak? Zaten para geliyor. Bir şekilde hallederiz. Bu dönem o dönem değil. Hızlı kazan, hızlı harca değil. Sakin kal, kontrolü elinden bırakma zamanı. İnsanlar şimdi bu süreçte böyle daha çok birikim yapmak, düzenli gelir oluşturmak ve sahip olduklarını korumak da isteyebilir. Bak bunlar çok önemli şeyler. Yapın zaten. Her zaman yapın, bu süreçte ekstra yapın. Ancak harcamalarda böyle kontrolünüz yoksa, benim eşim de mesela öyledir. Bizde hep denge vardır. O çok eli açık olan taraftır. Ben hep böyle kontrolü elinde tutan tarafımdır. Güzel dengeleriz. Hani böyle eşim gibi sizin de hayatınızda eminim vardır. Belki siz de öylesinizdir. Harcamalarda böyle kontrolünüz yoksa, yanlış yatırım ya da düzensiz bir para yönetimi varsa, biraz daha derinleştirdim. Boğanın o büyüten doğası bunu ne yapar biliyor musun? Aynı şekilde genişletir ve uzun vadeli bir yük haline getirir. Bak burayı biraz açalım. Neden? Çünkü ne diyor? Eğer diyor bu harcamaları kontrolsüz bir şekilde yapmaya devam edersen ben sana yeni bir şey ekleyemem. Var olanı daha da sağlamlaştırırım. Bak bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden dediğim gibi olabildiğince temkinli harcıyoruz. Var olanı elimizde tutmayı bu süreçte bilmemiz gerekiyor. Şimdi hadi gelin bir de ilişkilere bakalım. İlişkilerde durum nasıl olacak? Şimdi boğanın o sabit ve sahiplenen doğası devreye girdi. Bundan kaçış yok. Hayal değil, gerçek konuşur burada da. Bir ilişki zaten böyle sağlam temeller üzerine kurulduysa, hep söylemiyor mu bunu yayınlarımda? Yani gerçek hayatta bu şekilde yaşanmıyor mu? Her şey eğer düzenli bir şekilde ilerliyorsa, gerçekten sağlamsan, kendine, karşındaki partnerine güveniyorsan, bu sadece ilişki olarak değil, hani iş hayatı için de geçerli. İlişki zaten sağlamsa yürür gider. O temeli kimse sarsamaz. Bu dönemde de aynı şey geçerli. Bir ilişki zaten sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bu dönemde ne olur? Daha ciddi ve kalıcı bir noktaya taşınır. Yani ekstra bir şey katmıyor sana. Hani ilişkin sağlam değil de dur ben seni bu süreçte sağlamlaştırmayayım demiyor. Ne dedim? Var olanı güçlendiriyor. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bunu kendi hayatınızda bu şekilde yorumlayacaksınız. Bağ kurma, sahiplenme ve güven ihtiyacının bu süreçte bir tık daha artabileceğini söylemem lazım. Ancak şimdi geldik en önemli yere. Şimdi sorunlu bir ilişkin varsa, bu süreç sana ne yapsın ki yani, değil mi? O sorunları görmezden gelemezsin. Aksine ne yapar biliyor musun? Daha belirgin hale gelir bu süreçte. Ya net bir kopuş yaşayacaksın ya da o problemli yapı daha da köklenir. Bak ne güzel oturuyor taşlar yerine, değil mi? Ne demek istediğim o kadar güzel anlaşılıyor ki. Var olanı güçlendiriyor. Bak sorunlu ilişkin var. Sana diyor ki bitir. Bitirmeyeceksen bunu daha da çıkmaz hale getiririm bu süreçte diyor. Anlaştık. Yani kopuşu yaşayacaksan yaşayacaksın, devam edeceksen de o problemli ilişkiyi düzelterek yoluna devam edeceksin. Bu süreçte kurulan bağlar tabii ki kolay kolay da dağılmayacak ama hani dağılan şeylerin de geri dönüşü biraz
çok özür diliyorum ama burada bir tık böyle zor bir noktaya geleceğini de söylemem lazım. Yine sakin kalın derim, acele kararlar vermeyin derim. Ve günlük yaşamada dönelim mi? Asıl önemli kısım burası değil mi? Zaten para, ilişkiler günlük hayatımızın içerisinde değil mi? Evet, şimdi günlük yaşamda genel anlamda bir toparlayalım. Günlük yaşam düzeninde de boğanın o sabitleyen etkisini zaten çok net bir şekilde hissedeceksin. Uyku saatlerinden çalışma düzenine, sistemine kadar. Yani hayatının ritminin daha belirli hale gelmek isteyeceğini bu süreçte daha net anlayacaksın. Dağınıklık azalır ama bununla birlikte böyle esnekliğin de azalacağını tabii ki söylemem lazım. Şimdi burada hani dağınıklık azalır ama esneklik bir tık artar diye bekleyeceksiniz ama hayır. Dağınıklık evet azalacak da bununla birlikte esneklik de azalacak. İkisi böyle paralel gidiyor. Yani kurulan düzen evet sürdürülebilir hale gelir mi? Gelir ama aynı zamanda da o düzenin dışına çıkmak bak biraz bu süreçte zorlaşır. Bu yüzden ne yapacaksın? Bu süreçte kurmuş olduğun sistemin seni ileriye taşıyan bir yapı olması gerekir değil mi? Tabii. Aksi halde ne olur? Ya seni sabitleyen o kalıba dönüşmüş olursun. Bir tık bile ilerleyemezsin. Olduğun yerde kalırsın. Bu sürecin bana göre en önemli farkı aslında şu. Çok net söylemem lazım. Evet, Güneş Boğa'da hız kazandırmıyor. Bak ne kadar güzel. Gerçekten şuraya kadarki videonun belki de en özet cümlesi. Güneş Boğa'da hız kazandırmaz. Sadece kalıcılık kazandırır. Olduğun yeri sabitler, köklendirir. Sonuçlar asla anlık değildir. Zamanla görünür hale gelir. Ama kurulan her şey tabii ki uzun ömürlü de olur. Bak bu da önemli bir detay. Çünkü bu dönemde atılan adımlar geçici değil. Çok net, kalıcıdır. Yani zaten şu paragrafı al, hayatına olumla, bak bakalım neler değişiyor. Şimdi gelelim kimler kazanacak, kimler haliyle zorlanacak değil mi? Şimdi bu geçiş tabii ki herkese her zaman söylüyorum. Aynı ölçüde etkileyemez. Mümkünatı yok. Zaten böyle bir şey varsa değil mi? Sorun vardır, sıkıntı vardır. Çünkü Boğa burcu evet sabit bir enerji taşır. Gökyüzü bu dönemde ne yapar? Hızdan çok dayanıklılığımızı temsil eder ve test eder. Bak buralar önemli. Evet bakalım ne kadar dayanıklı, ne kadar güçlü, ne kadar kök salmayı istiyor. Stratejini nasıl belirleyeceksin? Sabır ve istikrar üzerine kuracaksın. Buradaki anahtar kelimeler bunlar. Evet stratejini sabır ve istikrar üzerine kurarsan bak güç kazanırsın. Zeminini şu anki durumundan çok daha sağlamlaştırırsın ve ilerleyebilirsin ve hatta bunun sonucunda çok güzel bir ivme kazanabilirsin. Bu nasıl adlandırırsan adlandır. İşte bir beklentin olabilir, bir projen vardır, karşılığında bekliyorsundur. İkili ilişkilerdir, ev, ailedir. Anlaştık mı? Net konuşayım mı? Her zaman olduğu gibi biliyorsun net konuşmayı çok seviyorum. Bu dönemin kazananları hiç uzatmayayım kimler? Şimdi hayatında bir yapı kurmuş, yönünü gayet güzel belirlemiş, planını, hedefini koymuş ve attığı adımın gerçekten nereye doğru gideceğini, o sonucunu bilenler var ya, işte bu sürecin her zaman olduğu gibi en güçlü tarafı olacak. Yani uzun süredir emek verdiğin iş vardır, sabırla büyüttüğün bir yatırımın vardır ya da ne bileyim böyle temeli sağlam olan çok güzel bir ilişkin vardır. İşte Güneş'in Boğa'daki bu ilerleyişi ne yapar? Bunları zaten olabildiğince görünür hale getirir ve güçlendirir, köklendirir. İşte bu astrolojik olarak nedir biliyor musunuz? Bir hasat dönemidir. Bak bu hasatı çok iyi değerlendirebilirsiniz ama bunları yapanlar. Peki şimdi kimler zorlanacak? Sürekli böyle yön değiştiren. Of hiç sevmem. Ya bir kararın olur o yönde ilerlersiniz. Akşam yatar. Tamam yarın böyle yapacağım der. Sabah kalkar bambaşka bir yöne doğru gider. Başladığını tamamlayamıyorsan hiç uzatmaya gerek yok. Böyle anlık dürtülerle hani borsa gibi bir iniyor bir çıkıyor. Bu dürtülerle hareket edersen Boğanın o sabit doğası ne yapar? Bak seni zorlar. Kimse de bir şey yapamaz. Çünkü bunu sen istemiş olursun. Çünkü bu enerji hareketi değil. Ne yapar? Devamlılığı destekler ve sever. Yanlış bir adım atıldıysa onu düzeltmek için bu süreçte biraz daha fazla zaman harcaman gerekecek ve emek gerekir. Buradan tamamen zararla çıkar mısın? Değil. Ama fark etmedin, bu adımı attın. Bir geri dönüşün var. Bak bunu da değerlendirebilirsin. Şimdi ekonomik olarak da bakalım mı? Tabii ki çok önemli değil mi? Gelirini düzenlemişsindir. Böyle kaynaklarını biliyorsundur ve gerçekten kontrol ediyorsundur. Bak böyle tipler de vardır. İşte bak bu süreci rahat atlatırsın. Ama yine burada da plansız mı davrandın? Böyle har vurup harman savurdun. O kredi kartının ekstreleri ay sonunda geldi. Oh çarşaf çarşaf. Bir güzel çatır çatır harcamaları yaptın. Sonra nasıl olsa ben toparlarım dedin.
Bu yaklaşımda bulunursan ne bekliyorsun? Finansal baskın artar, stres artar, ödeme kaygısı yaşarsın. Bir sonraki aya yine aynı şekilde çökmüş bir vaziyette girmez misin? İşte yine burada da ekonomik ve para kısmında da, maddi konular kısmında da plansız hareket eden, harcamalarına dikkat etmeyen, nasılsa hallederiz, bu değirmenin suyu dönüyor geliyor diyenler olursa haliyle siz de bu süreçte maalesef yara alırsınız. Ve ilişkiler. Şimdi gri alan, bak bu güzel, seviyorum. Gri alan ortadan kalkar. Şimdi gri nedir? Böyle hani ne siyahtır ne beyazdır, değil mi? Hani ikisinin ortası bir renktir. Belirsizliktir. Şimdi sağlam temelli bağların çok daha güçlü hale geleceğini söylemem lazım. Gri alandan anladınız. Evet, sorunlu yapılarda böyle ya tamamen gerçekten çözülecek, gri alan yok. Ya beyaz olacaksın ya siyah olacaksın, netleşeceksin. Ya da çok ağır böyle bir yük olarak maalesef devam edersin. Hani o ben gri alan yok diyorum, kalkıyor diyorum ama sen hala bunda böyle keçi gibi inatçı edip böyle devam edersen o gri alanda kalırsın. Çok üzgünüm, ben bir şey yapamam. Unutmaman gereken de bir gerçek var. Şimdi Güneş, evet, boğa geçişi bir başlangıç değil. Bunu asla böyle adlandırmıyoruz. Bu bir yerleşme dönemi. Yerleşince ne oluyor? Kök salmıyor mu? Hayatında daha kalıcı hale gelmiyor mu? İşte o zaman ne ektiysen onu büyüteceksin. Maalesef bu acı ama gerçek. Bunu böyle kabul edersen eğrisiyle doğrusuyla doğru yolu bulacaksın, emin ol. Şimdi bu sabitlenme süreci, evet, senin burcunda hangi alanda çalışacak, değil mi? Şimdi buraya kadar genel bir tabloyu çizdim ve olabildiğince çok detaylı bir şekilde yorumladım. Ama geldik şimdi sizin ve benim de en sevdiğim noktaya. Tabii ki 12 burçta neler güçlenecek, hangi alanda sınanacaklar, değil mi? Burç burç analiz etmeye geçelim mi? Hadi bakalım, hazırsanız başlıyorum. 12 burca şimdi bu sürecin etkisi neler? Önce Koç ve yükselen koçlarla başlıyorum. Şimdi Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte sizde ne oluyor? Para, kazanç, sahip oldukların oldukça ön plana çıkıyor. Gelirini artırmak mı istiyorsun? Mevcut işini sağlamlaştırmak mı istiyorsun? Ya da sıkılmışsındır hep aynı işi yapmaktan, yeni bir kazanç yolu oluşturmak istiyorsundur. Bak, böyle şeyler gündeme gelebilir. Ama boğa enerjisi sadece kazancı değil, bunu temsil etmiyor. Aynı zamanda yönetimi büyütüyor. Yani doğru bir planlama yaparsan kalıcı bir maddi düzeni elbette ki çok sağlam bir şekilde kurarsın. Ama kontrolsüz bir şekilde hareket eder de bu harcamaları bu şekilde uzun vadeye yük olacak şekilde yaparsan bundan da kaçışın yok. Ne yapman lazım? Değerini doğru belirlersen kazanırsın. Bunu ister maddi düşün, ister manevi anlamda düşün. Ama yönetemezsen maalesef bu süreçte sınıfta kalırsın ve gerçekten zorlanırsın. Evet, geldik sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şimdi Güneş'in senin burcuna geçmesiyle birlikte hayatının odağı ne olacak biliyor musun? Doğrudan sen olacaksın. Evet, duruşun, kararların ve hayata verdiğin yön böyle daha belirgin bir hale gelecek. Kendini böyle daha görünür hissedeceksin. Çünkü seni ön plana çıkardı. Hayatında yeni bir sayfa açma isteği de duyabileceksin ki bunlar zaten çok normal. Çünkü seni olabildiğince böyle görünür yapıyor, değil mi? Bunları da kullanman çok normal. Ancak bu süreçte böyle attığın adımların geçici olmadığını lütfen önemse. Tamam mı? Tamamen kalıcı olacağını da düşünerek hareket et. Yani bu süreci gerçekten doğru bir şekilde başlatırsan olabildiğince güçleneceksin. Ama böyle acele eder de apar topar bir şeyler yapayım diye düşünürsen, hani nasıl olsa beni de görünür hale getirdi gibi bir kanıya varırsan, işte o zaman maalesef o var olan yükünü çok daha artırırsın. Bak, kalıcı hale gelir, benden söylemesi. Şimdi geldik ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi dışarıdan aslında böyle çok, hani dışarıdan baktığımızda içeride yaşadıklarının aslında önem kazandığını görüyoruz. Yani dışarıda herhangi bir şey yok ama iç dünyana döndüğüm zaman yaşadıklarının önem kazandığını söylemem lazım. Geçmişten gelen konular var. Tamamlanamamış o süreçler ve maalesef o bastırdığın duygular ne olacak biliyor musun? Birer birer gündeme gelecek. Şimdi bu dönem böyle dışarıdan evet sakin görünse de senin için, seni tanıyanlar için, çevren için, ama içeride böyle çok güçlü bir çözülme ve temizlik var, biliyor musun? Evet, ben kendimden hep örnekler veriyorum. Biliyorsunuz ikizler burcuyum. Ben bu temizliği zaten çok uzun zamandan beri yapmaya başladım ama sanıyorum işte bu süreçler beni böyle daha hassaslaştırıyor. Demek ki bir tık daha temizlik yapmam gerekiyor. Benim de içimde evet gerçekten böyle tamamlayamadıklarım var. Evet, sizlere ve benim için de bir kez daha söylüyorum. Çok güçlü bir çözüme ve temizlik var ve bunu yapın. Kaçarsanız
Bak aynı döngünün devam ettiğini ben bizzat hayatımda yaşadım ve hatta şu soruyu da sordum. Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? İşte o temizliği yapamadığımız için. Lütfen o temizliği yapın, yüzleşin ve zihinsel olarak da gerçekten ne kadar güçleneceğinizi göreceksiniz. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Şimdi sosyal çevren, hedeflerin ve gelecek planların ne yapıyor biliyor musun? Gerçekten çok güzel netleşmeye başlıyor. Kimlerle böyle yol yürüdüğün, kimlerin sana katkı sağladığı bak o kadar görünür bir hale geliyor ki. Yani bunları lütfen görmezden gelme. Olur mu? Bunlar tesadüf değil. Bunlar zaten bu süreci yaşaman için. Yeni insanlarla tanışabilirsin. Güzel ama dikkatli ol derim. Çünkü her yeni bir insan hayatına yeni bir yük. Burası benim kendi özel yorumum olmuş olsun. Sana fayda sağlayacak bağlantılar kur. Benden sana tavsiye. Evet yeni insanlar tanı. Evet sana gerçekten bunlar fayda sağlayacaksa, kendini geliştirmene yardımcı olacaksa tabii ki kur bunları. Ama aynı zamanda da şuna da lütfen dikkat et. Evet hayatına yeni birilerini alıyorsun ama hani o seni aşağı çeken tipler de var ya yanında yörende böyle. Ha işte bak bu ilişkilerden de uzaklaşma ihtiyacın doğacak. Ne zaman doğacak biliyor musun? Bu temizliği gerçekten kendi içinde yaptığın zaman. Ben buna çok net şahidim. Evet şimdi aynı zamanda da şimdi yeni farklı çevreden insanları evet hayatına katacaksın doğru ama aynı zamanda da seni aşağı çeken ilişkilerden de uzaklaşma ihtiyacı doğacak. Bak bu uzaklaşma ihtiyacı neden doğacak biliyor musun? Önce o kendi içindeki temizliği yapacaksın. Gereksiz insanları hayatından çıkartacaksın. Ondan sonra hayat sana işte o yeni ve farklı insanları hayatına katacak. Önce temizlik, sonra yeni çevre, yeni insanlar. Anlaştık mı? Ve sevgili aslan, yükselen aslanlar. Şimdi sizde bu süreç kariyer, statü ve hayat yönü ön plana çıkıyor. Şimdi her bir burçta fark ettiyseniz farklı farklı durumlar ön plana çıkıyor. Evet sizde de kariyer, statü ve hayat yönü ön plana çıktı. Güzel. Şimdi iş hayatında bir görev değişimi olabilir. Bu terfi olabilir, yön değişimi gibi gelişmeler bak gündeme gelebilir. Bunlar güzel şeyler. Belki de uzun zamandır bekliyorsun bilmiyorum ama bu süreçte yeniden önüne gelecek. Üstlerle temas artabilir. Bu kötü bir şey değil. Yani sorumluluğun da artabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani performansın bugüne kadar iyidir. Belki görmezden gelindi ya da tam zamanı değildi. Ama şimdi üstlerle bu konuyla ilgili bir temas olabilir. Sorumlulukların büyüyebilir. Bak bu güzel. Doğru bir yoldaysan konumunu çok net sağlamlaştırırsın. Ama yanlış bir yerdeysen de zaten orada kalmanın ağırlığını da çok net bir şekilde hissedersin. Hissetmeme şansın zaten bu süreçte olamaz. Yani sonuç olarak toparlayacağım olursam şimdi sizin yönünüzü netleştirmeniz gerekiyor. Bu yön netleştirildiği takdirde gerçekten yolunda ilerlersin. Bak yükselirsin. Ama böyle kararsız kalırsan, o konfor alanımın dışına çıkmayayım gibi bir düşünceye kapılırsan işte o kararsızlık seni maalesef sıkıştırır olduğun yerde de kalırsın. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Şimdi bu geçiş size bakış açının değişmeye başladığını gösterecek. Güzel. Yani farkındalık. Aynı yerden böyle bakmak artık yetmeyecek. Yetmiyor. Ben farkındayım. Evet uzun zamandır Başaklar'da böyle bir şey var. Aynı yerden bakmak artık size yetmiyor. Yetmesin de zaten. Kendinizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek zorunda kalabilirsiniz. Ve bunu da gerçekten istiyorsunuz biliyorum. Bu bir eğitim olabilir, uzaklar olabilir, yani farklı bir ülke olabilir, yeni hedefler olabilir ve hayat vizyonuyla ilgili konuların olabildiğince ön plana çıktığını sizlere söylemem lazım. Yani bu süreç aslında sizin hayallerinizi ya da o kurmuş olduğunuz hani umut, hayal ne varsa bunları gerçekleştirebilmek için aslında doğru bir dönem olduğunu söylüyor. Cesaretinizi toplayın ve kararınızı verin. Zaten bu süreç öyle bir süreç değil mi? Ne diyor? Kararsız olanı olduğu yerde köklendiririm. Ama doğru yolda olanı da olabildiğince olduğu yerde sağlamlaştırır ve hatta ileri taşırım diyor. İşte sizin için de bu süreç böyle bir süreç. Vizyonunu büyütürsen, bakış açını değiştirirsen, bak senin için öyle bir süreç. Farkındalığın artarsa ne olur? Çok güzel ilerlersin. Ama bunu yapamazsan da yani ne yapsın ki sana bu süreç değil mi? Kimse bir şey yapamaz. Her zaman olduğu gibi aynı yerinde kalırsın, tıkanırsın, bir adım bile öteye gidemezsin. Ve sevgili terazi, yükselen teraziler. Peki sizin için bu süreç nasıl olacak? Maddi ve duygusal olarak paylaştığın alanların ön plana çıktığı bir süreç. Bak şimdi bu güzel. Maddiyat var işin içerisinde. Duygu var. Şimdi bunların ikisi birleşince ne oluyor? Ortaya değişik bir tablo çıkıyor mu? Kesinlikle. Ortak para, borçlar, ödemeler ya da başkalarıyla kurmuş olduğun finansal bağlar. Bak bu süreçte en önemli belirleyen yerler buralar senin için tamam mı? Bak ortak para bunlar çok önemli. İş ortağın, borçlar,
verme alma dengesi, ödemeler ya da başkalarıyla kuracağın finansal bağlar. Bak bu paragraf senin için çok hayati önem taşıyor. Belirleyici. Buralarda tabii ki çok dikkat edeceksin. Her zaman söylediğim gibi bu süreçte bir tık daha dikkat edeceksin. Eminsen, güveniyorsan kaldığın yer sağlamlaşacak. Herhangi bir zarar, sıkıntı görmeyeceksin. Ama güvenmiyorsan, bir sıkıntı varsa ne yapar? O alanı daha da kökleştirir. Aman diyorum, çok dikkat et. Ve aynı zamanda maddi dedim ama bir de duygusal kısım söyledim. Duygusal olarak da aslında çok derin bir yüzleşme süreci başlayacak, biliyor musun? Yani hani kimin ne niyette olduğunu, o saklanan maskeleri görebileceğin bir süreç. Vallahi güzel, bence değerlendir. Yani gizli kalan o konular var ya, o arkadan dönen işler, hesaplar, kitaplar. Bak onların hiçbiri öyle gizli saklı kalmıyor. Sen şanslısın terazi. Bu konuların olabildiğince böyle tabak gibi ortaya çıktığını sana söyleyeyim. Artık bu süreçten sonra da karar senin. Gizli konular açığa çıkıyor, unutma. Maddi anlamda da lütfen emin olduğun, güvendiğin yerlerde adımını at. Daha da sağlamlaştır. Ama güven yoksa, İçinde herhangi böyle bir huzursuzluk varsa lütfen olduğun yerde kal. En azından daha fazla kayıp yaşama. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, belirsizlikler ortadan kalkıyor. Hayatındaki insanlar ya böyle kalıcı hale geliyor ya da net bir şekilde çıkıyor. Bak senin için de orta yok. Belirsizlik ortadan kalkıyor. Hayatındaki insanlar böyle ya gerçekten kalıcı oluyor. Onlar senin için gerçekten kalıcı dost oluyor. Ya da çok net bir şekilde hayatından sen bile fark etmeden çıkıyor. Evlilik olur bu. Ortaklık olur ya da böyle ciddi ilişkilerde önemli kararlarında gündeme gelebileceğini lütfen unutma. Şimdi karşı tarafın tavrı bak netleşiyor. Dedim ya hani o belirsizlikler, o netlikler ortaya çıkıyor diye. Karşı tarafın tavrını çok net görüyorsun. Yani senden ne istendiğini çok açık ve net bir şekilde görebileceksin. Bak bu senin için çok önemli bir süreç. Bu ilişki olur, iş ortağı olur, partnerin olur, ev hayatı, aile, dost, akraba ne varsa bu kavramı böyle düşün. Sen bu süreçte ne yap biliyor musun? Madem sen bunlarla yüzleşiyorsun, şanslısın, net ol. Doğru bağlarının kalabileceğini bu şekilde göreceksin. Ama belirsiz kalıp da böyle yanlışın içinde kalmaya devam edersen ya yok ya o öyle değildir. Yani yok canım ya bu kadar da değildir gibi bir kararsızlığın içerisinde kalırsan çok üzgünüm ama daha çok şeylerle yüzleşmek zorunda kalırsın. Sevgili yay ve yükselen yaylar, günlük düzenin, iş tempon ve bedenine kurduğun denge ne oluyor ön plana çıkıyor. Günlük hayatında ne yapıyorsan onu netleştirmeye başlayacaksın. Çalışma şartlarını değişebilir. Sorumlulukların mı? Vardır ama daha da artabilir. Ya da ne bileyim böyle düzenli bir sisteme geçmek zorunda da kalabilirsin. Biliyorum bu tarz şeylerden çok hoşlanmazsın ama maalesef bu süreç böyle bir süreç. Bak bu süreçte senin için en önemli kısım ne biliyor musun? Disiplin. Bu disiplini sağladığın takdirde belirleyici olursa sonuç senin için gerçekten muazzam olur. Ama bunu sağlayamadığın takdirde o çalışma şartının değişebileceğini mi düşünüyorsun? Değişmez. Ama sen bu süreçte gerçekten kararlı ve disiplinli bir şekilde ilerlersen sonuç senin için gerçekten çok net. Yani düzenini kurarsan olabildiğince güçleneceksin. Ama maalesef dağılırsan, biliyorum yayların öyle bir problemi var. Böyle dağılırsan, kafa karışıklığı yaşarsan bu süreci haliyle oldukça zor atlatırsın. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, bu geçiş hayatın aslında keyif, bak sizin için güzel, aşk, kendini ifade ettiğin tarafını böyle olabildiğince ön plana çıkaracak. Uzun süredir böyle sorumluluk odaklı ilerliyorsan veya böyle ilerlediysen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Daha çok hissetmek ve yaşamak isteyeceksin. Ya bu sorumluluğu daha da artırmak isteyeceksin. Yeni bir ilişki başlayabilir. Ne dedim? Keyif var, aşk var dedim. Evet, yeni bir ilişki başlayabilir. Mevcut bir bağ böyle daha sıcak ve daha güçlü bir hale gelebilir. Hani ciddiyete dökülebilir. Aileler tanışabilir. Bilemiyorum ki. Ama aynı zamanda da yaratıcılığın da artacağını söylemem lazım. Yani seni mutlu eden bir alana yönelmek ya da üretmek, yani bu anlamda üretmek isteyebilirsin. Bak bunu paraya da dönüştürebilirsin. Önemli bir süreç. Yani kalbini gerçekten aslında doğru yere koyarsan, tamam mı? Kalbini ve mantığını gerçekten bu süreç senin için mutlu olunabilecek bir süreç. Ama yanlış yerde kalırsan maalesef her zaman olduğu gibi bu süreçte de kaybeden taraf olursun. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, ev, aile ve iç dünyanın oldukça ön plana çıktığını söylemem lazım. Yaşadığın yer, aile ilişkileri ve içsel güven duygun böyle bu dönemde daha belirgin bir hale gelecek. Ya taşınma olabilir, ev düzeni kurma ya da böyle aile içinde bir sorumluluk alma da gündeme gelebilecek. Bu süreçte böyle dış dünya değil de böyle tamamen aslında iç huzurunu belirleyeceğin bir süreç olabilir. Zaten bak ne dedim, taşınma, ev düzeni kurma, içsel güven, anlatabiliyor
Anlatabiliyor muyum? Hani ev, aile, senin için bak bu süreç tamamen böyle daha duygusal ve daha böyle hassas olduğun konularda. Kendi iç dünyana dön, bırak dış dünyayı. Bu süreçte gerçekten huzuru çok net bir şekilde hissedeceksin ve bunu zaten belirleyeceksin ve kararlarını daha rahat vereceksin. Yani sonuç olarak söylemem gerekirse sağlam bir temel varsa, bak bunu inşa edebilirsen, kurarsan çok rahat edeceksin. Sorunlu bir zeminde de maalesef kalmaya devam edersen, hep söylediğim gibi içten içe ne yapacaksın? Zaten mutsuz olursun, yapı itibariyle olabildiğince duygusalsın. Bu süreçte de çok sıkışırsın. Anlatabiliyor muyum? Boğulursun, nefes alamazsın. Ve son olarak balık ve yükselen balıklar. Bu geçiş, iletişim, kararlar ve yakın çevrende olan ilişkilerden olacak. Yani bu süreç seni bu yönde hareketlendirecek. İletişim, kararlar ve yakın çevre. Gün içinde yaptığın konuşmalar, almış olduğun kararlar ve kurduğun bağlantılar bak çok önem kazanacak bu süreçte. Yeni anlaşmalar olabilir, eğitim olabilir ya da böyle kısa planların gündeme gelebileceğini de söylemem lazım. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey ne? Senin için çok önemli. Karar alırsan ilerlersin. Hani o böyle duygusallığınla içine kapanırsan olmaz. Düşünmeden hareket edersen de maalesef sonradan hem çok üzüleceksin hem de bir o kadar uğraşırsın. Anlaştık mı? Kendi içinde, kendi o duygusallığını tabii ki yaşa ama yapman gereken anlaşmaları, alman gereken eğitimler varsa ya da ne bileyim kısa planların varsa bunların gündeme gelebileceğini gör ama dediğim gibi dikkatli hareket et, kararını al ve net bir şekilde ilerle. Anlaştık mı? Sen de bu süreci bu şekilde güzel kapatanlardan olacaksın. Hadi video artık uzadı. Hadi şimdi yavaş yavaş kapanışa geçelim. Gördüğünüz gibi bu geçiş çok böyle hafife alınacak bir süreç değil. Evet, Güneş'in Boğa burcundaki ilerleyişi hayatımızda aktif olan konuları daha da güçlendirecek ve en önemlisi de çok kalıcı hale getirecek. Bu yüzden mesele şans değil. Tamamen burada ne? Bilinç devreye girmeli. Yani ne başlattığından çok aslında neyi devam ettirdiğin bir süreç değil mi? Bu daha belirleyici olacak. Çünkü boğa enerjisi hızla gelip geçen şeyler değil. Kök salanları büyütür. İşte bu süreçte yapılanlar gelip geçmeyecek, tamamen hayatımızın odak noktasına, merkezine yerleşecek. Bu videoyu burada bırakma ne olur. Yorumlarda da yaz. Çünkü bu süreçte hayatında neyi büyütüyorsun? Gerçekten doğru bir zeminde misin yoksa artık değişmesi gereken bir yapın mı var değil mi? İşte unutma, bu bir başlangıç süreci değil, bir yerleşme süreci. Ne yaptıysan da onunla devam edeceksin. Bunu da lütfen unutma. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.